Her zaman yanınızda taşıyabileceğiniz kompakt bir fotoğraf makinesi düşünün ama bu fotoğraf makinesi saniyede 30 kare fotoğraf çeksin, 4K 120p video çekebilsin, Sony Alpha makinelerin menü sistemine ve tuş yerleşimlerine sahip olsun, üstüne üstlük de aynı şekilde yapay zeka destekli harika bir otofokus sistemine sahip olsun. Bunun üzerine de 24 mm'den 600 mm'ye çıksın ve f2.4 diyafram açıklığına sahip olsun. Ne kadar güzel şeyler değil mi? İşte bu Sony'nin bugün duyurusu yapılan RX10 Mark V tam olarak böyle bir fotoğraf makinesi. Sony RX10 Mark V'in duyurusu bugün yapılıyor ve ben de tüm dünyayla birlikte sizlere bu fotoğraf makinesini anlatacağım. Beklediğimden çok daha iyi bir makine çıktı. Genel itibariyle kompakt makineler, profesyonel makineler gibi olmuyor. Ama gerçekten güçlü özellikleri var. Tüm detayları anlatacağım. Sony RX serisi bildiğiniz gibi kompakt fotoğraf makinelerinden oluşuyor. Yani objektifleri değiştirilemeyen modeller. RX1 profesyoneller için üretilen ve içerisinde full frame sensör olan modeller. RX100 yine üst düzey kullanıcılar için ama daha böyle kısa odaklı zoom yapabilen işte 24-200 gibi ve yine içerisinde 1 inç sensör olan kompakt modeller. RX10 serisi de yüksek zoom yapan amatör kullanıcılar hedeflenmiş. Yeni başlayanlar yanında tek bir makineyle pek çok farklı alanlarda çekim yapmak ve özellikle de işte kuş, spor fotoğrafçılığı, çocukların etkinlikleri gibi futbol oynayan bir çocuğunuzu düşünün. Yani bu tarz çekimlerde esnek ve rahat olmak isteyenler için üretilen modeller. RX10 Mark I serisi yani ilk model 2013 yılında çıkmıştı. RX10 Mark IV de 2017 yılında çıkmıştı ve 2017 yılından bu zamana kadar biz yeni bir RX10 modeli görmemiştik. Şu an bugün lansmanı yapılan, duyurusu yapılan RX10 Mark V ise artık 2026 yılında çıktı ve RX10 Mark IV'den oldukça gelişmiş bir şekilde çıktı. Benzer özellikleri var ama hemen hemen her alanda geliştirilmiş durumda. O 9 yıllık sürecin hakkı verilmiş. Şimdi konuyu uzatmadan detaylara geçeyim ve bu makinenin önce kalbinde yatan özelliklere bakalım. İçerisinde 1 inç CMOS sensör var ve bu sensör tamamen istifli bir sensör. Yani hızlı çalışıyor. Zaten videonun başında da söyledim. Saniyede 30 kare fotoğraf çekebiliyorsunuz. 4K 120p video çekebiliyor ve alfa sistemlerinin bu yapay zeka destekli AF sistemi içerisinde bulunuyor. Bu kadar güzel özellikleri böyle kompakt bir makinenin içerisine Sony yerleştirmiş. Her ne kadar kompakt bir makine olsa da magnezyum ulaşımlı çok sağlam bir gövde var. Toza, suya, neme karşı dayanıklı. Yani yağmur altında bu makineyi kullanabilirsiniz. Üstteki açma tuşunu açtığınız zaman objektifimiz hareket ediyor, açılıyor. Sonrasında da buradan zoom yapıyorsunuz ve 600 mm'ye kadar çıkabiliyor. 24 mm ile 600 mm arasında yani 25x zoom yapıyorsunuz. Objektif kapağı biraz farklı. Onu çıkartayım. Şimdi önce biraz gövdeden bahsedip yine içerisindeki özelliklere, fotoğraf, video performansına devam edelim. Objektifin filtre çapı 72 mm. Doğrudan ND filtre, polarize filtreler kullanabiliyorsunuz. Parasoleil dahili olarak geliyor. Çıkartıp ters çevirerek parasoleyi kullanabiliyorsunuz. Bunlar yine fotoğraf makinelerinde olması gereken güzel özellikler. Buradan zoom yapabildiğiniz gibi şuradan da çevirerek zoom yapabiliyorsunuz. Yani manuel zoom yapabiliyorsunuz ve bunu istediğiniz hassasiyette böyle yumuşacık çevirebiliyorsunuz. Öndeki halkadan manuel netlik yapabiliyorsunuz. Manuel moda alırsanız. Yani objektifin üzerinde de böyle güzel noktalar var. Yine aynı şekilde diyafram bileziği de var objektifin içerisinde. F2.4 en geniş diyafram açıklığı. 600 mm'ye çıktığınız zaman F4 oluyor. Ama bu objektifi F16 diyaframla da
kullanabiliyorsunuz. Bunu buradan manuel yapabildiğiniz gibi buradan da yani enstantane modunda ya da diyafram öncelikli modda makine içerisinden de ayarlayabiliyorsunuz. Böyle esneklikleriniz var. Sol kısımda AF, MF tuşu var. Objektifi manuel kullanmak isterseniz. Onun altında bir özel tuş atanmış. Yani buraya siz video kayıt düğmesi de atayabilirsiniz. Menü içerisinden özel bir fonksiyon atayabiliyorsunuz. Onun altında sonsuz ve 3 metre ile full tuşu var. Yani full'de tüm odak mesafelerinde çalışıyor objektif. 3 metre sonsuz derseniz de 3 metreden yakını netlemiyor. Daha uzakta konuyu arıyor. Böylece otofokus hızını arttırmış oluyorsunuz. Neden 3 metre var? Çünkü neticede burada kompakt bir makine ve değişmeyen bir objektif var. Bu objektif 24 milimetreye inebiliyor ve yakın netleme performansı da var. 3 santimetreden netlik yapabiliyor. Geniş açıda 3 santimetreden makro çekim yapabiliyorsunuz ve 0.42x büyütme oranı var. Yani yarı yarıya makro gibi çalışıyor. 600 milimetreye çıktığınız zaman 75 santimetreden netleyebiliyor. Bu muazzam bir değer. Genelde böyle 600 f4 gibi büyük objektifler 4,5 metreden netleyebilir en yakın. Ama bu objektifle 75 santimetreden netleyebiliyorsunuz. Ve burada 0.5 büyütme oranı var. Tam olarak 0.49. Bu da şu demek, ciddi anlamda kelebek, böcek gibi makro çekimler yapıyorsanız kelebekler hemen kaçıyor biliyorsunuz. Muazzam makro çekimler yapabilirsiniz bu objektifle. Yani aslında makro fotoğrafçıların da seveceği bir objektif. Ciddi anlamda makro fotoğrafçılığı da yapabilirsiniz bu makineyle. Eğer zaten Sony Alpha kameralarınız varsa bu modeli yedek bir kamera olarak kullanabilirsiniz. Yedek bir makine her zaman çantamda olsun ve gövde yapısı da Alpha serilerine benzediği için yabancılık çekmiyorsunuz. Şunu söyleyeyim, ben makine elime gelir gelmez hani kullanmaya başladığımda sanki bir Alpha serisi kullanıyormuşum gibi hissettim. Çünkü menüsü de öyle, tuş yerleşimi de öyle. A75'e dediğim gibi çok benziyor. Burada kilitli bir mekanizmayla fotoğraf, video arasında geçiş yapabiliyorsunuz ve SNQ modu da var. Yani slow motion ya da hyperlapse gibi, timelapse gibi modların olduğu bölüm de var. Üst kısımdan da işte modları ayarlıyorsunuz. Enstantane, diyafram vesaire. 2 tane hazır ayar var. 1 ve 2 şeklinde. Fotoğraf ve videoda bunları ayrı kaydedebiliyorsunuz ve hemen geri çağırabiliyorsunuz. Ayrıca buraya bir yıldız logosu eklenmiş. Bu RX10 Mark IV'de yoktu. Mark 5'e yeni gelmiş. Buraya tam 10 farklı ayar yükleyebiliyorsunuz ve M1, M2, M3 diye M10'a kadar bunları istediğiniz zaman geri çağırıp kullanabiliyorsunuz. Yani kendinize özel 10 farklı ayar yapabiliyorsunuz. Böyle kompakt bir makinede bunlar gerçekten çok değerli şeyler. Arka kısımda yine yeni olan AF10 tuşu var. Yani buradan netleme yapıp buradan fotoğraf çekebilirsiniz. Böylece sürekli AFC ve AFS ayarı yapmadan kullanabilirsiniz. Onun yanında kayıt tuşu var. Bunun yeri gerçekten güzel. Aramıyorsunuz. Hemen çekim esnasında basıyorsunuz. Sol kısımda menü ve tipik olarak Sony Alpha serilerinde gördüğünüz tuş yerleşimi ve LCD ekran var. Şimdi LCD ekran demişken de buradaki LCD ekran yukarıya ve aşağıya hareket edebilen bir yapıda. Tam olarak böyle geriye dönmüyor. Yani bir vlog kamerası gibi kullanamıyorsunuz. Tamamen dokunmatik bir ekran ve 1.6 milyon noktalı gayet güzel, parlaklığı, renkleri düzgün bir ekran. Çalışırken çok rahat çalıştım. Yani hem buradan çekim yapabiliyorsunuz hem vizörden çekim yapabiliyorsunuz. Vizör demişken de vizör 3.69 milyon noktalı oldukça güzel 0.5x büyütme özelliği olan iyi bir vizör. Vizörün içerisinden konuyu takip etmek, izlemek, çekim yapmak keyifli. Her şeyi net bir şekilde görüyorsunuz. 3.69 milyon da gayet iyi bir çözünürlük. Rahatlıkla vizörden ve LCD ekrandan fotoğraf ve videolarınızı çekebiliyorsunuz. Genel itibariyle bu yönüyle keyifli ve kullanımı rahat bir gövde olmuş. Vizörün yenileme hızı da standart olarak 60 FPS ama 120 FPS yenileme hızı da var. Aynı zamanda da kararmasız bir vizör var. Yani saniyede 30 kare fotoğraf çekerken vizörde kararma olmuyor. Yeni makinelerdeki gibi böyle yanlardaki o beyaz hareketlerden fotoğraf çektiğinizi anlıyorsunuz ve saniyede 30 kare çekim yaparken konuyu hiç kaçırmıyorsunuz. Bunlar gerçekten yani sık sık söylüyorum ama kompakt bir makinede görmekten keyif aldığım ve mutlu olduğum özellikler, değerli özellikler. Sony RX10 Mark 5'te dahili flash yok. Bir eksi olarak daha videonun başında söyleyebilirim. RX10 Mark 4'te açılan pop-up flash vardı, yani kendi içinde flash kullanabiliyordunuz. Hani kompakt makinelerde
Bence olması gerekiyor ama burada yok. Fakat harici flash'ı destekliyor. Ve tipik işte 1/200 enstantanelerde vesaire destekleyebiliyorsunuz. High speed özelliği de var. Tepe flash'ındaki o high speed özelliğini de kullanabiliyorsunuz. Fotoğraf makinesinde hem mekanik hem elektronik deklanşör var. Flash elektronik deklanşörde çalışmıyor. Sadece mekanik deklanşörde çalışıyor. Onu söyleyeyim. Ama yüksek hızlarda çekimi destekliyor. Sol kısmına geldiğimiz zaman da burada girişleri görüyoruz. Mikrofon ve kulaklık giriş çıkışları var. Böylece sesi monitör edebiliyorsunuz. 24 bit kalitede video sesi alabiliyor makine. Onun haricinde artık klasik olan USB-C girişi, kumanda girişi var. USB-C üzerinden pili şarj edebiliyorsunuz bu arada. Aynı zamanda da micro HDMI var. Yani bu artık kompakt makinelerde standart. Buraya tam boy HDMI koymak makineyi gereğinden fazla büyütürdü. Tam boy HDMI yok. Yani eksi olarak söylenebilir mi bilmiyorum ama kompakt makinelerde ben tam boy HDMI hiç görmedim. Onu söyleyebilirim. Onun haricinde burada bir tali lambası var. Yani video kaydına girdiğiniz zaman burada kırmızı bir ışık yanıyor. Böylece kayıtta olduğunuzu anlıyorsunuz. Yine kırmızı çerçeve yanıyor. Buradan da anlıyorsunuz. Bu da güzel. Yani karşıdaki kişi de çektiğinizi anlıyor. Siz de buradan hem üstten hem arkadan bunu görebiliyorsunuz. Bu tali lambasının altında şu an burası bir bantla kapalı. Çünkü dediğim gibi bu makine ben bu videoyu çekerken henüz duyurulmamıştı. O yüzden olası bir sızıntı olmasın diye burası bantla kapatılmış. RX10 Mark 5 yazacak sizin aldığınız modellerde. Bu fotoğraf makinesinde güzel olan Sony Alpha makinelerdeki aynı FZ100 pil kullanılmış. Şimdi pili çıkartacağım. Makine kapanacak. Bakın bildiğimiz tipik FZ100 pil var içerisinde. Bu pil gerçekten uzun ömürlü bir pil ve ben bu fotoğraf makinesiyle tüm öğleden sonra çekim yaptım. Pil bitmedi. Saniyede 30 kareler, 4K 120p videolar. Gerçekten çok çok başarılı. SD kart önceki modelde yandan takılıyordu diye hatırlıyorum. Burada alta yerleştirilmiş. Alt kısımda bunu yerleştirebiliyorsunuz. UHS 2'yi destekliyor. 4K 120p, 4K 60p video özellikleri olduğu için de bence V90 tarzı iyi bir hafıza kartı kullanmanızı tavsiye ederim. Benim elimde V90 Sony'nin bir SD kartı vardı. Çekimleri genel itibariyle ben onunla yaptım. Burada böyle bir farklılık var. Genel itibariyle gövde yapısı böyle. Şimdi fotoğraf ve video özelliklerine geçmeden bir de şu zoom olayını anlatmak istiyorum. Buradaki zoom esnekliğini çok beğendim. RX10 Mark IV'de bayağı yavaş zoom yapıyordu. Ben onu o zaman eleştirmiştim kullanırken. Bazen konuları kaçırma durumu olabiliyordu. Burada zoom hızı bayağı iyi. Bunu ayarlayabiliyorsunuz hızlı ya da yavaş gibi. Aynı zamanda buradan böyle parmağınızla bunu yavaş yavaş kontrol edebildiğiniz gibi buradan da kontrol edebiliyor olmak gayet güzel. Fakat zoom yaparken çok güzel bir şey var. Yumuşacık ve akıcı zoom yapıyor. Yani sinematik bir zoom yapabilirsiniz. Gerçekten böyle belgesellerdeki gibi böyle işte geriden yakına doğru gidip keyifli çekimler yapabilirsiniz. Herhangi bir titreme olmadan akıcı ve yumuşacık zoom yapıyor. Buna bayıldım. Bunun yine kademelerini ayarlayabiliyorsunuz menüden. Ama işin güzel tarafı çok çok iyi bir stabilizasyon var içerisinde. Çoğu aynasız makineden daha iyi bir stabilizasyon var. Buna bayıldım. Şu an örnekleri görüyorsunuz. Elimde defalarca video çektim. Zoom yaparken videolar çektim. Bu kadar stabil çekimler yapabileceğimi düşünmüyordum. Makineyi test ederken çoğunlukla elde video çektim. Bir yerden sonra dedim ki ya ben buradan böyle görüyorumdur ama belki sallantı falan olur. Sonrasında tripoda koyup da video çektim ama çoğu video şu an örneklerde gördüğünüz videolar hep elde çekilmiş videolar. 600 milimetreye çıktığınız 1 inç sensörlük bir makinede bu kadar muazzam bir titreşim önleme sistemi gerçekten övgüyü hak ediyor. Aynı zamanda içerisinde aktif mod da var. Yani aktif modu aldığınız zaman bir miktar crop yapıyor o titreşim önlemeyi kullanırken ama yaptığı crop da çok az. Öyle abartı bir crop değil. Ve görüntü taş gibi yerine oturuyor. Hem fotoğrafta hem videoda çok stabil bir şekilde çekim yapabilirsiniz. Düşük enstantanelerde çekim yapabilirsiniz. Bu noktada böyle küçük bir makinede bu performansı görmek beni mutlu etti. Ben titreşim önleme sistemine tam puan veriyorum. Şimdi gelelim makinenin tekrar içerisine ve fotoğraf özelliklerine. Dediğim gibi 1 inç boyutlarında tamamen istifli 20.1 megapiksel çözünürlüklü bir sensör var. Bu fotoğraf makinesinin içerisinde ve Bionz XR işlemci var.
Önceki versiyonlarda sadece Bionz X işlemci vardı. XR işlemcinin özelliği ne? İçerisinde yapay zeka entegrasyonlu bir çip de var. Böylece işte otofokus, fotoğraf işleme, JPEG motoru gibi pek çok noktalarda çok daha iyi sonuç alabiliyorsunuz. Özellikle de otofokus sisteminde. 1 inç sensör tabii ki bir full frame gibi ya da bir APS-C sensör gibi değil. Küçük boyutlarda olduğu için ve zaten bu fotoğraf makinesi amatörler, yeni başlayanlar, fotoğraf heveslileri ve tek bir makineyle her şeyi yapayım düşüncesindeki kişiler için üretildiğinden dolayı burada çok yüksek bir imaj kalitesi, yani bir profesyonel sonuç beklentisi yok. Ama çok güzel fotoğraf çekiyor. Zaten şu an örnek fotoğrafları görüyorsunuz. Bu sensör önceki versiyonuna göre çok daha iyi hale getirilmiş ve çok başarılı bir fotoğraf performansı var. Renkler, detaylar, her şey yerli yerinde. Objektifin verdiği performans da gayet iyi. Yani böyle o kromatik sapmalar, tuhaf renkler yok. Her şey olması gerektiği gibi gayet güzel ve yeterli. 600 mm'ye çıkabildiğiniz için ve 600 mm'de f4'te çekim yapabildiğiniz için arka plan bokehi de gayet güzel. Tabii bu gerçek bir 600 f4 gibi olmuyor. Neticede sensör küçük. Yani 1 inç sensörü aşağı yukarı 2 ile 2,5 ile çarparsanız yani f8, f10 gibi aslında çekiyorsunuz ama 600 mm'ye çıktığınız için o arka plan yine fullü oluyor. Bunları da söyleyeyim. Fotoğraf tarafında özellikle amatör kullanıcıların seveceği 8 farklı yaratıcı renk profili var. Bu sayede böyle o işte istediğiniz renk tonlarında farklı farklı denemeler yapabiliyorsunuz. Özellikle bilgisayarda çok uğraşmak istemeyen, çektiği fotoğrafı hemen telefonuna aktarıp doğrudan paylaşmak isteyenler için bu özellikler çok güzel. Uygulama derken tabii ki bu makine Wi-Fi, Bluetooth özellikleri var. Cep telefonunuza işte Sony'nin Creator uygulamasıyla ya da monitör uygulamasıyla bağlanabiliyorsunuz. Çektiğiniz fotoğrafları, videoları anında yükleyebiliyorsunuz telefonunuza ve bunu çeker çekmez aktarıyor. Makineyi uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Bu makinede canlı yayın özelliği de var. Canlı yayında Full HD çözünürlüğü kullanabildiğiniz gibi 4K 30p'ye kadar da 4K çözünürlükte canlı yayın yapabiliyorsunuz. Canlı yayın özelliğini kullanırken ya da böyle bir YouTube videosu çekecekseniz bu makineyle LCD ekran geriye dönemediği için mobil uygulamada cep telefonunuzda kendinizi görüyorsunuz. Oturduğunuz yerden kayda girip çıkabiliyorsunuz. Çekimi başlatabiliyorsunuz. ISO, diyafram, enstantane her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Hatta çekim modlarını manuel, diyafram öncelikli bunlara kadar oturduğunuz yerden ayarlayabiliyorsunuz. O yüzden mobil uygulaması çok çok önemli ve bu LCD ekranın geri dönmemesi öyle büyük bir kayıp değil. Şimdi gelelim otofokus sistemine. Videonun başında dedim çok güzel bir otofokus sistemi var. Çünkü içerisinde yapay zeka destekli, nesne takip özelliği olan ve ciddi anlamda bu yeni nesil alfa makinelerde kullanılan bir otofokus sistemi var. Ben bu kadar iyi olacağını tahmin etmiyordum. Kompakt makineler içerisinde bugüne kadar gördüğüm en iyi otofokus sistemine sahip makine bu olmuş. Genel itibariyle kompakt fotoğraf makineleri böyle 600 milimetrelere çıkar ama siz bununla kuş fotoğrafı çekmek istediğiniz zaman, hareketli konuları çekmek istediğiniz zaman genelde netleyemezsiniz, yakalayamazsınız. Kaçar gider çünkü o kadar hızlı netleyemez. Ama bu makineyle öyle uçar fotoğrafları çektim ki şaşırıp kalacaksınız. Yani şu an ekranda görüyorsunuz. Saniyede 30 kare fotoğraf çekerken çatır çatır fotoğrafları çekiyor. Çok güzel bir fokus var. Çok güzel bir konu takibi var. Konuyu kolay kolay kaçırmıyor ve çok hızlı buluyor. Bulduktan sonra da artık seri bir şekilde çekimlerinizi yapabiliyorsunuz. Yani sumru gibi, kırlangıç gibi anormal derecede agresif ve dengesiz hareket eden kuşların uçan fotoğraflarını böyle bir makineyle çekince gerçekten mutlu oldum ve beklentimin çok üzerinde bir otofokus sistemiyle karşılaştım. Yani özellikle kuş fotoğrafçılığına yeni başlayanlar, bu işi öğrenmek isteyenler, çantamda bir tane her zaman makinem olsun, ne görürsem çekeyim diyenler için bu makine birebir olmuş. Size kuş fotoğrafçılığını, doğayı sevdirir, öğretir. Öyle güzel bir otofokus sistemi var. Bu otofokus sistemi saniyede 30 kare hıza güzel bir şekilde ayak uyduruyor. İsterseniz tabii ki saniyede 15 kare, 10 kare hızlarda da elektronik deklanşörle çekim yapabiliyorsunuz. Mekanik deklanşörü kullanırsanız zaten saniyede 10 kare çekebiliyorsunuz. Sony RX10 Mark 5'te Mark 4'ten farklı olarak nesne takibinde araç, uçaklar, böcekler gibi yeni nesneler de eklenmiş durumda. Ve ciddi anlamda da bunların esneklikleri de çok çok iyi. Sadece insan ve hayvan odaklı değil, bu hayvan odaklı sistemin içerisine girdiğiniz zaman kuşlar, memeliler, böcekler diye ayrı ayrı kategoriler var. Bunlar da kendi içerisinde yine AF hızları, duyarlılık
aralıkları noktasında da ayarlanabiliyor. Yani ciddi anlamda böyle konfigüre edilebilir, esnek ve iyi bir otofokus sistemi var. 575 adet netleme noktası üzerinden konuyu takip ediyor ve sensörün %70'ini kaplıyor. Böylece kenarlara doğru giderken de hala netlik yapabiliyorsunuz. Kolay kolay konuyu kaçırmıyorsunuz. Timelapse özelliği olduğunu söylemiştim. Bu SNQ modundan timelapse yapabiliyorsunuz. İşin güzel tarafı timelapse'leri doğrudan video olarak kendi içerisinde kaydedip size çıktı olarak verebiliyor. Bu da yine güzel bir özellik. Mark 4'te olmayan bir şeydi. Gelelim video özelliklerine. RX10 Mark 5'te 4K 120p video çekebiliyorsunuz. Tabii ki 4K 25-50 bu hızlarda da çekim yapabiliyorsunuz. Full HD çekim yaparsanız da saniyede 240 kare hızlara kadar video çekebiliyorsunuz. Bu fotoğraf makinesinin içerisinde bildiğimiz Sony'deki kodeklerin aynısı bulunuyor. Yani X, AVC, HS 4K, S4K, SI4K gibi yüksek bitrate'lerde çekim yapabiliyorsunuz. Tabii ki HD çözünürlükler de var. Aynı zamanda tabii ki 422 10 bit çekim de yapıyorsunuz ve bu 10 bit çekimleri hem renkli yani standart bu yaratıcı renk profilleriyle kullanabiliyorsunuz. Hem de yine RX10 Mark 5'in içerisinde S-Log 3 bulunuyor ve S-Cineton da yine aynı şekilde bulunuyor. Böylece log video çekip çok güzel bir şekilde dinamik aralığı sonuna kadar kullanabiliyorsunuz ve istediğiniz gibi renk yapabiliyorsunuz. Yani kendi sınıfının üstünde video performansına sahip olduğunu söyleyebilirim. Ama tabii şunu yine söylemem lazım. Yani buradaki videolardan ve fotoğraflardan bir alfa fotoğraf makinelerindeki performans ve kaliteyi beklemeyin. Yani netice itibariyle bu kompakt bir makine. 1 inç sensörün bazı dezavantajları var. Bir full frame sensör gibi, bir APS-C sensör gibi yüksek dinamik aralığı ve daha o geniş esnekliği alamıyorsunuz. Neticede küçük bir sensör. Fizik kanunu diye bir şey var. Bunu aklınızın bir kenarında da bulundurun. Log çekimi yaparken canlı olarak Rec 709 renklendirilmiş halde izleyebiliyorsunuz. Ayrıca makinenin içerisine 16 adet hazır LUT atayabiliyorsunuz. Böyle bir makinenin içerisinde 16 tane LUT koyabilmek, bu kadar esneklik ya anlatırken bile ben şaşırıyorum. Bunlar gerçekten çok güzel. Video çekimleri esnasında özellikle 4K 100p'de, 4K 50p'de video çekerken otofokus hızına da bayıldım. Konuyu gayet güzel bir şekilde yakalıyor ve bırakmıyor. Böyle kaçırma ya da arama hareketleri yapmadı makine. Bir alfa serilerindeki kadar objeyi mükemmel takip edemese de genel itibariyle çok çok iyi bir otofokus gördüm. Çok karışık zeminlerde bazen kuşu bulmakta zorlandığı zaman öndeki otları netleyebildi ama genel itibariyle daha belirgin durumlarda çok güzel bir otofokus sistemi yaptı. Özellikle uçan kuşlarda ya da fonun temiz olduğu durumlarda hiç uğraşmıyorsunuz. Çok güzel bir şekilde netliyor. Kuşun gözünü bulabilirse zaten artık gözünde kalıyor ve çok güzel bir şekilde netliyor. Yani bununla siz evcil hayvanlarınızı doğada pek çok yine memeli türlerini, kuşları rahatlıkla çekebilirsiniz. Özellikle insan odaklı çekimlerde zaten çok rahat çekim yapabilirsiniz. Çünkü insanı artık makineler çok daha iyi tanıyor. Yapay zeka desteğiyle kolay kolay bırakmıyor. Yani bir etkinlikte, bir konserde ya da bir çocuğunuzun mezuniyetinde onu rahatlıkla videoda takip edebilirsiniz, çekebilirsiniz. Elinizde bile video çekebilirsiniz. Titreşim önleme sayesinde çok başarılı sonuçlar alabilirsiniz ve otofokusuna bu makinenin güvenebilirsiniz. Videoda da, fotoğrafta da çok güzel bir otofokus sistemi var. Nesne takibi gayet iyi çalışıyor. Tek nokta AF gibi işte genel alan gibi belli alanı seçebiliyorsunuz. 3 farklı boyutta nerede netliği arayacağını da seçebiliyorsunuz. Yani böyle bir makinede bunu görmek güzel. Bu özel alan seçimi ilk defa A1 Mark II'de çıkmıştı. Yani buraya da koymuşlar. Sony gerçekten böyle yeni geliştirdiği teknolojileri bütün makinelerine yerleştirmeye devam ediyor. Fotoğraf makinesi standart olarak 100 ISO ile 12800 ISO arasında çekim yapabiliyor. Yüksek ISO performansı gayet iyi. 400 ISO'larda, 800 ISO'larda, 1600 ISO'larda bayağı fotoğraf çektim. Hatta 12800 ISO'larda da fotoğraf çektim. Genel itibariyle yüksek ISO performansı güzel ama tabii bu 1 inç sensörlü bir makine olduğu için yani alfa serileri gibi 12800'de 6400'de böyle pırıl pırıl bir fotoğraf beklemek biraz haksızlık olur bu makineye.
Ama kendi sınıfı içerisinde değerlendirdiğimiz zaman oldukça iyi bir yüksek ISO performansı var. RX10 Mark IV'e göre yüksek ISO performansı iyileştirilmiş. Yani gayet güzel bir noise temizleme özelliği var JPEG tarafında. Fotoğraflar daha temiz ve daha güzel görünüyor. Videonun sonuna doğru gelmişken de bu makinenin eksileri var mı? İsterseniz biraz onlardan bahsedelim. Ya bir tanesini söyledim. Önceki versiyonda dahili flash varken burada yok. Bu belki bir eksi olarak söylenebilir. Onun haricinde yine RX10 Mark IV'de şurada AFC, AFS hemen seçebiliyordunuz. Bu seride kaldırılmış. Onun haricinde bir eksisi yok. Artıları ama o kadar fazla ki yani bu eksileri hemen göz ardı edebilirim. Yani bu ergonomi, tuş yerleşimi, FZ100 pilin uzun ömrü, saniyede 30 kare, otofokus hızları vesaire, yapay zeka destekli AF'si, yani 4K 120p çekmesi, bunları böyle üst üste koyduğunuz zaman sanki alfa serisi bir makineden bahsediyormuşum gibi geliyor bana. Ama tabii ki bu bir alfa serisi makine değil. Peki bu fotoğraf makinesi kimler için uygun? Bir defa şunu söyleyeyim. Aynasız fotoğraf makinesi sahibi olup hani ikinci bir kamera kullanmak isteyenler için tercih edilebilir. Neticede profesyonel sınıfta bir ürün değil. Fotoğrafçılığa yeni başlayacaksanız tercih edebilirsiniz. Kuş fotoğrafçılığını yapmak istiyorsanız ve büyük tele objektifler oldukça pahalı biliyorsunuz. O objektiflere ulaşamıyorsanız böyle daha ekonomik bir çözümle hem objektifi hem gövdeyi aynı anda çözüp 600 mm değerine ulaşarak kuş fotoğrafçılığı, yaban hayat fotoğrafçılığı yapabilirsiniz. Spor fotoğrafçılığı yapabilirsiniz. Tüm bu alanlarda bu makineyi kullanabilirsiniz. Siz kendiniz profesyonel makine kullanıyorken eşinize, çocuğunuza bu işi öğretmek için böyle bir makine tercih edebilirsiniz ve onlar sizin yanınızda çok daha az zahmetle çok güzel sonuçlar alabilirler. Orada tercih edebilirsiniz. Etkinlik, organizasyon gibi ya da çocuğunuzun spor karşılaşması, mezuniyeti vesaire gibi konumlarda gayet arka sıralardan böyle ciddi anlamda zoom yapıp elinizde hiçbir titreme olmadan çocuğunuzun fotoğraflarını ve videolarını çekebilirsiniz. Yine aynı şekilde uçak fotoğrafçılığı yapıyorsanız, bu son dönemde biraz popüler olmaya başladı. Bu fotoğraf makinesiyle çok keyifli uçak çekimleri de yapabilirsiniz. Gezip, seyahat edip dolaşıyorsanız ve her şeyi tek bir makineyle, tek bir objektifle çözmek istiyorsanız yine bu makine sizin işinizi görecektir. İster buzulların manzaralarını çekin, isterseniz de gökte uçan bir şahinin, kartalın fotoğrafını çekin. Böyle esnek bir şekilde tek bir makineyle her şeyi yapabilirsiniz. Makroda çekebilirsiniz, manzarada çekebilirsiniz, aksiyonda çekebilirsiniz. Bu makine böyle bir makine. Makul bir görüntü kalitesi ve video performansıyla size esnek bir sonuç veriyor. Fiyatını merak ediyor olabilirsiniz ama şu anda fiyatını bilmiyorum. Çünkü bu makine ben bu videoyu çekerken daha duyurulmamıştı. Bugün duyuruldu. Siz izlerken fiyatlar belli olmuştur ama Türkiye fiyatı da zannediyorum daha belli değildir. Onu zaman gösterecek. O yüzden fiyatla alakalı size maalesef bir şey söyleyemiyorum. Evet, bugün sizlerle Sony'nin bugün duyurmuş olduğu RX10 Mark V kompakt fotoğraf makinesini konuştuk. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer böyle bir şey düşünüyorsanız, yüksek zoom yapan ve her zaman yanınızda bulundurmak istediğiniz bir makine, mutlaka bu makineye göz atın derim. Açıklama kısmına link bırakacağım. Web sitesinden de inceleyebilirsiniz. O zaman kapatmadan önce bir kontrol edip eğer kanala abone olmadıysanız lütfen kanala abone olur, videoyu beğenir, paylaşır ve hype ederseniz sevinirim. Sonraki videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.